Bu durumdan çıkmak için beynimizdeki bu kimyasalın bozulmasına sebep olan nedenleri saydıktan sonra 3 adımda bu durumdan nasıl kurtulacağımızdan bahsedeceğim. Tüm bu mutsuzluklarımızın, tatminsizliklerimizin, yetersizlik duygumuzun, motivasyonsuzluğumuzun tek bir kaynağı var. Dopamin. Birkaç gündür kendimi gerçekten çok kötü hissediyordum. Modum çok düşük. Sanki çok istediğim şeyler gerçekleşse bile mutlu olmayacakmışım gibi. Hayata karşı bir motivasyon eksikliği, isteksizlik, bir depresyon hali. Hayatta hepimizin başına dönem dönem bu durumlar geliyor. Düşüyoruz, sonra tekrar çabalayarak çıkıyoruz ama hiçbir zaman uzun zamandan beri, eminim bu videoyu izleyen sizler ve çevreniz dahil olmak üzere uzun zamandan beri çok mutlu olduğumuzu hissedemedik. Mesela size sorsam 10 üzerinden kaç mutlusunuz desem eminim birçoğunuz 5 ve 5'in altı bir cevap verecektir. Peki neden? Bugün bu konuya bilimsel yaklaşacağız. Beynimizde bulunan bir kimyasaldan bahsedeceğiz ve bu videoda size ve kendime bu durumdan çıkmak için beynimizdeki bu kimyasalın bozulmasına sebep olan nedenleri saydıktan sonra 3 adımda bu durumdan nasıl kurtulacağımızdan bahsedeceğim. Hem siz hem ben bugün bu videodan sonra bu 3 adımı deneyeceğiz. Söylemesi çok kolay ama yapması gerçekten zor olan, ama başardıktan sonra eminim ki mutluluk katsayınızın artacağı alışkanlıklar olacak. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Kısa ve net bilgiler vereceğim size. Videoda dediğim o 3 adımı yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum ve başlayacak olanlar yorumlara başlayacağım diye yazsın muhakkak. Tüm bu mutsuzluklarımızın, tatminsizliklerimizin, yetersizlik duygumuzun, motivasyonsuzluğumuzun tek bir kaynağı var. Dopamin. Dopamin beynimizde salgılanan bir kimyasal. Birçok özelliği var aslında ama bu videonun ana konusu olan 2 özelliğinden bahsedeceğim. Ödül ve haz duygusu. Vücudumuzda az salgılanması, motivasyonsuzluk, depresyon, çoğu şeyden tatmin olamama duygusunu getirirken çok salgılanması ise bağımlılık ve aşırı haz arayışı getirir. Gün içerisinde çok fazla uyarıcıya maruz kalıyoruz. Bu videoyu siz izlerken bile eminim birçok bildirim geliyordur veya başka bir şeylerle daha uğraşıyorsunuzdur. Yani sadece bu videoya odaklı değilsinizdir. Bilerek veya bilmeyerek uyarıcılara çok fazla maruz kalıyoruz. Dopamin ödül ve hazdan sorumlu demiştim ya. Bir şey yaparken ondan haz almamızı sağlayan dopamin. Peki diyelim ki çikolata yerken veya sosyal medyada içerik kaydırırken bunu ilk yapmaya başladığınız zaman 10 birim dopamin size yeterli hazzı sunuyordu. 10 birim dopamin size yeterli hazzı sunuyordu. Ama siz bunları alışkanlık haline getirdiğiniz zaman, sürekli sosyal medyada dolaşıp bir şeyler kaydırdığınız zaman veya kötü alışkanlıklar edindiğiniz zaman ilk seferde çok fazla haz alıyorsunuz. Ama bir sonrakinde aynı hazzı almamız için artık 10 birim size yeterli gelmiyor. 12 birim, bir sonrakinde 15, bir sonrakinde 20, bir sonrakinde 25 birim dopamin üretmeniz gerekiyor aynı hazzı ve zevki almanız için. Özet olarak aynı mutluluğu, beyninizin aynı ödül hissiyatını almanız için artık daha fazla dopamine ihtiyacınız oluyor. Yani daha fazla uyarana. Bu da aslında sizi bir nevi köle haline getiriyor. Çünkü kendine bağımlı yapıyor. Çoğumuz tatminsiz, memnun olmayan, yetinmeyen insanlara dönüştük. Aslında bunu bilinçli olarak yaptılar. Bu büyük bir mühendisliğin ürünü. Bu başka bir videonun konusu. Ara ara videolarımda da konu ediyorum. Bizi oyunun içinde tutmak istiyorlar. Bu konuya bu videoda girmeyeceğim. Peki ne yapmalı? Nasıl bu durumun içerisinden çıkabiliriz? Nasıl mutluluğumuzu arttırabiliriz? Nasıl dopamine bağımlı olmayabiliriz? Dürtülerimizi nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl duyarsızlaşmak yerine duyarlı hale gelebiliriz? Sosyal medyada boş videolar izlerkenki isteğiniz ve motivasyonunuzu aslında faydalı şeyler yaparken, bir kitap okurken, bir şey üretirken, bir şey yazarken, çizerken o tatmini bu yararlı şeylerde yaşadığınızı ve hissettiğinizi düşünün. Ortaya ne kadar faydalı işler çıkardı? İşte bu videoda sizi ve kendimi bu hale, bu noktaya getirmek istiyorum. Yapmaya başlayalım ve sonuçlarımızı hep birlikte görelim. Birinci adımımız sıkıcı olanı ödül haline getirmek. İş aralarında ne yapıyorsunuz? Elinize telefonu alıyorsunuz ve bahsettiğim gibi boş içerikli videolar izliyorsunuz. Siz izlemiyorsanız bile muhakkak arkadaşınız size şu videoyu gördün mü diye bir video gösteriyor. Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde?
İşinizin arasındayken işinizden daha zevkli bir şeyi, size yoğun dopamin salgılatan bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Sonra tekrar işinize döndüğünüz zaman yaptığınız iş size sıkıcı gelmeye başlıyor. Çünkü aynı dopamin seviyelerini bu aynı eylemler gerçekleştirmiyor. İş sıkıcı bir şey ama sürekli beynimize uyarı vererek o kimyasalı salgılatmak bizdeki haz duygusunu çok fazla arttırıyor. Peki onun yerine ne yapacağız? İş aralarımızda telefonu kesinlikle elimize almayacağız. Mümkün olabilecek en az aktivite yapacağız. Önerilen duvara boş boş bakmak. Hadi bunu yapmayalım diyelim, bir anda çok ağır gelebilir veya insanlar deli olduğumuzu düşünebilir. Telefonu kesinlikle elimize almıyoruz. Onun yerine yürüyebileceğimiz bir alan varsa yürüyüş yapıyoruz. Nefes çalışması yapabilirsiniz. Arkadaşınızla gerçek sohbetler içerisine girebilirsiniz. Bir şeyler yazabilirsiniz, bir şeyler çizebilirsiniz. Böylece işinize geri döndüğünüz zaman işiniz size sıkıcı gelmeyecek. Çünkü siz işinizden nispeten daha sıkıcı bir şey yapıyorsunuz, boş duruyorsunuz. O dopamini hareketlendirmiyorsunuz. Birinci adımımız bu kadardı. Kulağa basit geliyor ama yapması zor. İkinci adım, o ufak aralarda, mesela bir kuyrukta sıra beklerken telefonu elimize almıyoruz. Arkadaşımızla bir kafeye gittiğimiz zaman arkadaşımızın tuvalete gitmesini beklerken telefonu elimize almıyoruz. Onun yerine etrafımızı izliyoruz, insanları gözlemliyoruz. Sessizce oturuyoruz, hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Anda kalmak, insanın kendisiyle baş başa kalması, beynine üşüşen düşüncelerle baş etmeye çalışması gerçekten çok zor. Aslında çoğu kişi bunun için kendini oyalıyor ama bu çok yanlış bir yöntem. Kendinize sorun, ne kadar zamandır hiçbir şey yapmadan sessizce durdunuz? Sürekli bir şeylerle kendimizi oyalıyoruz çünkü kendimize tahammülümüz yok. Dediklerimi yaptığınız zaman aslında sıkıcı olarak tabir ettiğimiz bu kendimizle baş başa kalma, beynimize sürekli uyarı göndermeme hali beynimizde sıkıcı olmaktan çıkmaya başlayacak. Daha sağlıklı bir zihin kalitesine erişeceğiz. Üçüncü ve son adımımız tek görevi tek zamanda yapmak, çoklu görevler yapmamak. Mesela bir arkadaşımızla sohbet ederken telefonda başka biriyle mesajlaşmamak. Yemek yaparken veya yemek yerken bir şey izlemek veya bir şey dinlememek. Sadece o an yemek yapmak veya yemek yemek. Tek zamanda tek görev yapmak. Yani o göreve bütün benliğimizi ve motivasyonumuzu ve odağımızı vermek. Çoklu görevlerden kaçınmak. Eskiden çoklu görevler yapmak sanki bir marifetmiş gibi gösterilir ama bana soracak olursanız tek bir göreve odaklanmak, tek bir zamanda tek bir göreve odaklanmak bence çok daha zor. Yine dediğim gibi kendimizi oyalıyoruz, anda kalmak istemiyoruz çünkü kendimizden kaçıyoruz. Bu saydığım 3 adımı bugünden itibaren hem siz hem ben yapmaya başlayacağız. Telefonumuzdaki ekran süresini azaltacağız. Hatta ki telefonlarda artık yeni bir ayar var. Mesela sosyal medyaya girme saatlerini limitleyebiliyorsunuz. Ayar yaptığınız zaman atıyorum sabah 10'a kadar sosyal medyaya giremiyorsunuz. Ben de artık kendimi frenliyorum. Sosyal medyada kaydırma yaptığım zaman ben tabii birazcık kendi videolarımı koyduğum için hem Instagram'da hem YouTube'da daha doğrusu bunlar için daha çok giriyorum ama inanın ki bildirimleri bile kapattım. Özellikle Instagram bildirimlerini kapattım. Bana bildirim gelmiyor. Ben girdiğim zaman görebiliyorum. Boş bir şey izlediğimi yakaladığım zaman hemen kendimi uyarıyorum ve onu kapatıyorum. Yani insanların boş hikayelerini ve bana hiçbir şey katmayacak şeyleri izlemek istemiyorum. Zihnimi bunlarla doldurmak istemiyorum. Sürekli kendimize bir şey katmamıza da gerek yok. Bu anlama gelmesin. Hiçbir şey katmaya da biliriz ama burada önemli olan beynimizi gereksiz şeylerle ödüllendirmeyelim. Gerçekten doğru ödüller verelim ve kendimizle baş başa kalabilelim. Beyin kimyamızı değiştirmeyelim. İnsanlar artık çok mutsuz. İnsanların gözünün feri gitmiş durumda. Hep şu örnekler veriliyor ya, işte eski bayramlar, işte ne bileyim Beyaz Şov yeniden başlasın. Ne güzeldi o günler deniyor ya ve sonra şunu diyoruz, aslında bizim özlediğimiz şey Beyaz Şov değil, bizim özlediğimiz şey eski bayramlar değil. O eski halimiz, o eski duygularımız. Eskiden bir şeyler için daha mutlu olurduk. Kendime de öz eleştiri yapıyorum bu noktada. Ben de eskiden daha heyecanlı, daha motivasyonu yüksek biriydim. Bir şeylerden daha fazla keyif alırdım ama artık keyif alma duygum çok azaldı. Diyorum ya size, yani düşünüyorum bu aralar, kendimi sorguluyorum. Çok istediğim şeyler gerçekleşse bile
Ne kadar mutlu olurum diye sorduğum zaman cevabım gerçekten olumsuz ve bu beni çok üzüyor. Robotlaşmayalım. Gerçekten yine gerçekliğimize dönelim, özümüze dönelim. Bizi bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Bizi robotlaştırmaya çalışıyorlar. İçi boş insanlar yapmaya çalışıyorlar. Duyarsızlaştırmaya çalışıyorlar ve bunu da gerçekten sosyal medyayla yapmaya çalışıyorlar. Haberlerle yapmaya çalışıyorlar. Ama bu oyuna artık gelmeyelim. Geldik, artık gelmeyelim. Etrafımızdaki insanları uyaralım. Daha gerçek şeylere dönelim. Sanal alemden çıkalım. Sosyal medyayı da faydalı şeyler için kullanalım. Bu video bu kadar olsun. Eleştirileriniz, olumlu eleştirilerinizi görüyorum, okuyorum. Bazen daha donuk anlattığımı düşünüyorsunuz veya daha akıcı olmadığımı söylüyorsunuz. Ama inanın o izlediğiniz, çok izlenen ve çok keyif aldığınız videolardaki kişiler çok profesyonelce çalışıyorlar. Mesela karşılarında kendileri anlatıyorlar gibi gözükse de prompterlar var. Oraya yazılmış metinleri okuyor birçoğu. Birçoğunun gerçekten çok pahalı ve profesyonel ekipmanları var. Ve ben kendi çapımda, hiç bu alandan biri olmayarak kendi çapımda sizlere bildiklerimi, araştırdıklarımı, öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Bu şekilde kendimi motive ediyorum. Bir şeyler anlatarak, ekran karşısına geçerek, bir şeyler üreterek mutlu oluyorum. Umarım zaman içerisinde sizin de söylediğiniz gibi daha profesyonel olurum. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Çünkü gerçekten mutlu oluyorum ve umarım ileride iş olarak yapabilirim. Çünkü ben hep şunu savunurum. Bir şeyi severek yapıyorsanız aslında çalışmıyorsunuzdur. O işiniz değildir ve hobimden, sevdiğim şeyden para kazanmak ve onu iş haline getirmek istiyorum. Umarım gerçekleşir ve son olarak kendimden bu örneği verdiğim için size de bunu söylemek istiyorum. Sevdiğiniz şeyi iş haline getirmeye çalışın. Biliyorum günümüz Türkiye'sinde bu gerçekten çok zor. Herkesin paraya ihtiyacı var hayatını idame ettirebilmesi için. Ama sevmediğimiz yerlerde sıkışıp kalıp ömrümüzü oralarda çürütmek yerine gerçekten sevdiğimiz şeyleri iş haline getirmek umarım hepimize kısmet olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.